Burun estetiği araştırmanızı yaparken geldi insanlar son dönemde daha çok cep telefonlarını kullanıyorlar ve cep telefonlarını niye kullanıyorlar? Ellerinin altında çok daha rahat ulaşabiliyorlar. Instagram'a bakıyorlar ve işte doktorlar bir şekilde hastaların öncesi sonrası fotoğrafları veya sadece sonrası fotoğraflarını koymuş oluyorlar. Genel dikkat ederseniz hep böyle ameliyathaneden fotoğraflar falan oluyor bazen. Yani ben de çok dikkat ediyorum ama ameliyathanedeki fotoğraflar sadece profilden olduğu için insanlar bunları çok algılamakta zorluk çekiyorlar. Çünkü o profilden ameliyathanedeki fotoğraflar biraz daha kalkık, birazcık daha şiş veya böyle yapay ışıklarla çekildiği için daha anormalmiş gibi gözükebilir. Genelde daha hayattan olan fotoğraflar biraz daha gerçekçidir. Aslında insanlar burada görmek istediği benim burnum bununki gibi acaba ameliyattan sonra böyle mi olacak ya da yüzüme nasıl yakışacak diye düşünmeye başlıyorlar. Ve kafasında bir tane burun oluyor. Yani bir doktorla görüşmeye geldiği zaman hastanın bir tane burun ameliyatı planı oluyor kafasında. Aslında bunlar çok gerçekçi şeyler değil. Çünkü kimsenin yüzü kimseyle eşit olmadığı için ben hastaya şunu diyorum. Sizin yüzünüzden bir tane daha bulursanız eğer ben de onunki gibi belki bir burun yapabilirim ama ikizlerin bile yüzleri farklı olduğu için aynı burnu ona yapamıyorsunuz. O yüzden de herkese farklı burun yapmak lazım. Zaten burun ameliyatının zorluğu buradan geliyor. Yani herkesin yüzü farklı olduğu için herkese farklı bir tasarım yapmanız gerekiyor. Bu farklı tasarımı yaparken de farklı planlar yapmamız lazım. Yani bir hastanın alnı, yüzü, dudakları, dişi, çenesi, işte gözlerinin yapısı, kaşlarının durumu bunların hepsini bir araya getirip bir harmoni oluşturmaya çalışıyoruz ve onun doğalmış gibi yapmaya çalışıyoruz. O yüzden de kendi yüzünüzü inceledikten sonra kafanıza göre işte birkaç tane burun belirlediniz ama bu birkaç tane burundan ziyade birkaç tane doktor belirlemeniz gerekiyor. O yüzden de doktora gidip yani A doktoruna gidip işte benim burnumdan nasıl bir şey olabilir? O size tabii ki bir imaj simülasyonu yapıyor. İşte bunu beğeniyorsunuz. Sonra ama o zaman bir de B doktoruna gitmeniz lazım ya da C'ye gitmeniz lazım veya D'ye gitmeniz lazım ve birkaç tane eğer doktor gezerseniz o zaman doğruyu daha iyi bulabiliyorsunuz. Çünkü benim kanımca şöyle bir şey var. Burun ameliyatı insan hayatında bir defa olabileceği bir ameliyat. Yani bu senenin modası işte kırmızı kazak, bir dahaki senenin modası bordo kazak. Tabii ki kırmızı kazak atıp bordoya alabilirsin ama bu senenin modası işte kalkık bir burun, bir dahaki senenin modası daha düşük bir burun. Böyle bir şey yapamazsınız. Yani tekrardan burnunuzu değiştirmek çok zor oluyor. O yüzden de tek seferde 12'den tutturmanız lazım. Yani tam golü atmanız lazım. Hedefi tam noktasına tutturabilmeniz için hata payınızı azaltmanız lazım. O yüzden de en az bir iki doktorla görüşüp kararınızı öyle verirseniz burun ameliyatlarından sonraki süre içinde çok daha mutlu olacağınızı düşünüyorum.